Şöyle bir düşünelim. Dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmaya çalışan birini hayal edin. Aklınıza kim geliyor? Bir bilim insanı mı? Belki bir politikacı? Peki ya size bu kişinin sadece 11 yaşında olduğunu söylesem? İşte şimdi sizi Ayma Hosoi'nin inanılmaz ve ilham dolu dünyasına götüreceğiz. Bu sözler sanki yılların tecrübesine sahip birinin ağzından çıkmış gibi değil mi? Peki bu kadar net, bu kadar derin bir bakış açısına sahip olan kim olabilir? Yani Birleşmiş Milletler'de konuşan bir lider mi? Nobel ödüllü bir aktivist mi? Cevap sizi gerçekten çok şaşırtacak. Çünkü bu sözlerin sahibi tanıdığımız liderlerin çoğundan çok daha genç. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 11. Dünyanın yükünü omuzlarında hisseden ve bu konuda bir şeyler yapmak için kolları sıvayan 11 yaşında bir çocuk. İşte o isim, Ayma Hosoy. Bir yanda okul, ödevler, arkadaşlar, diğer yandaysa atık yönetimi, sürdürülebilirlik projeleri ve kendi kurduğu bir şirket. Peki bu iki dünyayı nasıl bir araya getirdi? Gelin hikayesine yakından bakalım. Şimdi Aylima'nın hikayesinin detaylarına iniyoruz. Ama bu sadece onun hikayesi değil, aslında hepimiz için bir ilham kaynağı. Çünkü Aylima'nın yolculuğu yaşınız kaç olursa olsun, nerede yaşarsanız yaşayın, sizin de bir fark yaratabileceğinizi gösteriyor. Peki her şey nasıl başladı? 11 yaşındaki bir çocuğu kendi şirketini kurmaya iten o büyük fikir neydi? Cevap aslında çok basit bir yerde, çoğumuzun dönüp bakmayacağı bir eşyada gizliydi. Şöyle bir an gözünüzde canlandırın. Ayma daha 10 yaşında. Bir gün atık ambalajlardan yapılmış rengarenk harika bir çanta görüyor. Çoğumuzun çöp deyip geçeceği bir şeyin nasıl bu kadar güzel ve işe yarar bir şeye dönüştüğünü fark ediyor. İşte o an Ayma için sadece bir çanta değil, yepyeni bir dünyanın kapısı aralanıyor. Ayma'nın aklını başından alan bu fikir, aslında son zamanlarda sık sık duyduğumuz bir kavram, ileri dönüşüm. Peki geri dönüşüm ile ileri dönüşüm arasındaki farkı hiç düşündünüz mü? İkisi de kulağa benzer geliyor ama aralarında Ayma'nın vizyonunu şekillendiren çok önemli bir fark var. Şöyle anlatalım. Geri dönüşüm, mesela plastik bir şişeyi eritip tekrar plastik hammadde yapmak gibidir. Malzeme aynı kalır. Ama ileri dönüşüm, o plastik şişeyi alıp harika bir saksıya veya bir sanat eserine dönüştürmektir. Yani çöp olarak görülen bir şeye yeni bir kimlik ve daha yüksek bir değer katmaktır. İşte Ayma'ya da bu yaratıcı dönüşüm büyüledi. İşte Ayma da tam olarak bunu söylüyor. Onun için bu sadece çevreyi korumak değil, aynı zamanda bir yaratıcılık meselesi. Bir atağa bakıp, onun içinde saklı olan potansiyeli, dönüşebileceği o daha değerli şeyi görmek, işte onun vizyonunun temelinde bu yatıyor. Bir fikre sahip olmak harikadır ama onu hayata geçirmek bambaşka bir cesaret ister. Hele de 10 yaşındaysanız. Peki Ayama bu ilham kıvılcımını nasıl aldı da onu gerçek bir şirkete, bir harekete dönüştürdü? İşte şimdi işler ciddileşiyor. Ayma'nın yolculuğu gerçekten baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Her şey 10 yaşında o çantayı görmesiyle başlıyor. Hemen ardından boş zamanlarında Dünya Günü gibi etkinliklere katılıp çöp toplamaya başlıyor. Bu küçük adımlar çok geçmeden kendi atölyelerini düzenlemeye kadar gidiyor ve sadece bir yıl sonra Mart 2022'de annesiyle birlikte Moko Earth şirketini resmen kuruyor. Düşünsenize, bir yıldan kısa sürede bir fikirden bir CEO'ya. İnanılmaz. Peki, Mocho Earth tam olarak ne yapıyor? Sadece güzel çantalar mı üretiyor? Hayır, çok daha fazlasını. Halka açık etkinliklerle insanları bilinçlendiriyorlar. Çevre sorunları hakkında atölyeler düzenliyorlar ve belki de en önemlisi diğer çocuklara gizli sorunlara nasıl ışık tutacaklarını öğretiyorlar. Yani Ayma sadece bir şirket yönetmiyor. Kendisi gibi genç aktivistlerden oluşan yeni bir nesle de öncülük ediyor. Ve işte Ayma'nın tüm dünyaya mesajı, belki de en güçlü sözleri bu. İhtiyacınız olan tek şey öğrenme niyeti ve harekete geçme cesareti. Bu kadar basit, bahanelere yer yok, büyük diplomalara ya da milyonlarca dolara gerek yok. Sadece öğrenme isteği ve o ilk adımı atma yürekliliği. Ayma'nın bütün hikayesi bu iki kelimede saklı, niyet ve cesaret. Ayma'nın mücadelesi aslında sadece plastik şişelerle veya atıklarla ilgili değil. Bu buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi hikayenin daha da derinlerine inelim ve Ayma'nın hepimizin bir parçası olduğu bu tüketim kültürüne ve modern dünyanın gizli sorunlarına nasıl meydan okuduğuna bakalım. İşte Ayma'nın savaş açtığı şey gizli sorunlar.
Peki nedir bu gizli sorunlar? O tek tıkla alışveriş yaparken aklımıza bile getirmediğimiz şeyler. Giydiğimiz tişörtün hangi koşullarda üretildiği, kullandığımız telefonun ham maddesi için nelerin feda edildiği. Ayma bize şunu soruyor: bu kolaylığın arkasındaki gerçek bedel ne? Ve belki de en etkileyici olanı ne biliyor musunuz? Ayma'nın Tokyo'daki küçücük atölyesinde yaptığı iş aslında tüm dünyanın çözmeye çalıştığı devasa sorunlarla doğrudan bağlantılı. Birleşmiş Milletler'in sorumlu üretim ve iklim eylemi gibi hedeflerini düşünün. Ayma tek başına bu küresel hedeflere dokunan işler yapıyor. Bu da onun vizyonunun ne kadar evrensel ve önemli olduğunun en büyük kanıtı. Ayma'nın hayalleri çöp kutularının çok ötesine uzanıyor. O, sadece daha temiz bir dünya değil, aynı zamanda daha adil bir dünya hayal ediyor. Yaşa, cinsiyete veya geldiğin ülkeye bakılmaksızın herkesin hayallerinin peşinden koşabildiği, sınırların olmadığı bir dünya. 11 yaşındaki bir çocuğun bu kadar kapsayıcı bir gelecek hayali kurması gerçekten insana umut veriyor. İşte Ayma'nın hikayesinin bize fısıldadığı o büyük gerçek. Dünyayı değiştiren o dev adımlar çoğu zaman küçücük bir fark etme anıyla başlar. Önemli olan o anı, o içimizdeki kıvılcımı görmezden gelmemek. Onu yakalayıp bir eyleme dönüştürme cesaretini göstermek. Ayma Hosoy bize umudun 11 yaşında olabileceğini gösterdi. Değişimin tek bir fikirle başlayabileceğini kanıtladı. Şimdi sıra bizde. Bu hikayeden sonra asıl mesele Ayma'nın ne yaptığı değil, bizim ne yapacağımız. Peki siz, kendi hayatınızda, sokağınızda, çevrenizde hangi gizli soruna ışık tutacaksınız?